Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle birazcık bu sensörleri biraz incelemek istiyorum. Özellikle MEMS sensörleri. Bunu belki yapabilirsem bir seri haline getireceğim ve işte MEMS sensörleri tanıyıp spesifik olarak da şu anda piyasada yaygın satılan bu MPU serisi MEMS sensörler üzerinden işte bunları okuması, belki bilgisayara aktarıp bir şeyler belki yapabiliriz. Böyle bir seri planlıyorum. Bunu incelemek istiyorum. Şimdi tabii sensör dediğimiz zaman çok geniş bir kavram. Yani çok çeşitli sensörler var. Ama temelde sensör dediğimizde ne anlıyoruz? Fiziksel büyüklükleri bir şekilde elektriksel sinyallere çeviren aracılar. Tabii bu elektriksel sinyaller temelinde aslında elektronikte analog aslında bütün şeyler. Yani sensörlerin hepsi aslında analog ama dijital sensör dediğimiz ki artık daha da yaygınlaştı dijital sensörler bir şekilde kendi içinde bu analog sinyalleri dijitale çeviren ve onu çeşitli ara birimlerle bize sunan yapılar. Bu daha da yaygın tabii artık. Yani aslında temelde her şey analoğa çevriliyor bir şekilde ama e, tümleşik olarak çiplerin içinde çeşitli dijital devrelerle analog dijital çevrimini de kendi yapıyor bu sensörler ve çok farklı ürünler var artık. Çok da gelişti sensör teknolojisi. Şimdi tabi burada spesifik olarak MEMS sensörlere biraz bakmak istiyorum sizinle. MEMS sensörlerin aslında açılımı Macro Electromechanical Systems'tan geliyor. Yani mikro düzeyde elektromekanik sistemler. Aslında çip düzeyinde, mikro düzeyde makineler aslında bir nevi mekanik sistemlerle şeklinde tasarlanan şeyler bunlar. Tabi ayrıntılarına girersek işin içine fizik de giriyor, kimya da giriyor, malzeme de giriyor ama en azından temel olarak baktığımızda benim gördüğüm hani ben biraz da işin uygulama tarafından çok da aslında ayrıntılı tabii ki bunlarla yapılabilecek şeyler konusunda çok da ayrıntılı uğraşmışlığım yok. Ama bir şekilde MEMS sensörlerin kullanıldığı sistemleri kullandık. İşte bunun en tabii büyük örneği nedir? Günümüzde dronlar. Dronların içerisinde işte hareket algılama olarak kullanılıp bunun bir şekilde drone'un kendi pozisyonunu algılayabilmesini sağlayan sistemler hep MEMS tabanlı. Geçmişte işte hatırlıyorum savunma sanayinde çalışırken Baykar'da hazır alınan IMU'ları kullanıyorduk o dönemde. Tabii şimdi onların hepsinin yerli versiyonları yapıldı. Onların da içini açtığımızda görmüştüm ki işte çeşitli eksenlerde aksiyometre, işte ivme ölçer, gyro gibi sensörler kullanılıyor. Tabii bu sensör teknolojisinin arkadaşlar gelişimi hızlandıran şey şu oldu en çok da bu özellikle bu MEMS sensörlerinin 90'lı yıllardan sonra artan mobil teknolojiler yani gelişen işte cep telefonları bu Nokia ile özellikle Nokia, Ericsson gibi firmalarla başlayıp işte sonra iPhone'la beraber iyice büyüyen mobil teknolojiler bu MEMS sensörleri çok hızlandırdı. Çünkü e, bütün telefonlarda biliyorsunuz işte kameranın stabilizasyonundan tutun da işte oryantasyonu telefonu çevirdiğimizde ekranın ona göre uyarlanmasını sağlayan şeyler. Bu sensörler. Bugün bir telefonda belki 10-15 en az sensör bulunuyor. İşte hareket algılamadan sıcaklığı ölçmeye kadar işte mikrofonun kendisi de bir sensör. İşte GPS sensörü var. Konum algılama. Bir sürü sensör kullanılıyor bugün. Bu MEMS sensörlerin de arkadaşlar geçmişte işte Analog Devices gibi firmaların mesela hatırlıyorum. Yani daha çok onların ürünlerini gördüm açtığım zaman içinde cihazların. Bakın böyle. Tabi o zamanlar gördüğüm şuydu genelde. X, Y eksenleri mesela. Yani 3 eksen var ya işte 3 boyutlu algılamada. 2 eksen bir sensörün içinde oluyordu. Z ekseni diye o da ayrı bir sensör oluyordu. Bütün bunlar tabi analogtu genelde daha çok. Tabi buna da işte filtre devreleriyle vesaire de sonra değişik işlemcinin içindeki algoritmalarla hareket algılama gibi şeyler de kullanılabiliyordu. Şimdi bugün tabi bu MEMS sensörlerin yaptığı şey bu ufacık çiplerin geçmişte gyroskop dediğimiz şeyler işte ivme ölçer çok büyük işte uçaklarda kullanılan çok büyük sistemler ve çok pahalı sistemler aslında. Bugün gerçekten bir mucize gibi böyle tırnaktan daha ufak bir çipin içinde işte o zamanın 20 sene 30 yıl belki işte öncesindeki teknolojilerle çok ağır ve büyük cihazlarda yapılan ölçümler yapılabiliyor. İşte bakın burada değişik örneklerini giriyorsunuz. İçlerini gösteriyor bazı fotoğraflarda çiplerin içine. Şimdi burada tabi hala tabi Analog Device gibi firmaların çok özel çipleri var. Hatta bunların bir kısmı gerçekten pahalı da olabiliyor. Tabi burada hassasiyet konusu giriyor. İşte hassasiyet, keskinlik, doğruluk gibi kavramlar giriyor. İşte low power giriyor. Çünkü cep telefonlarında özellikle çok önemli bu. Niye? İşte düşük güç tüketimi önemli. Çünkü şarjla çalışan sistemler bunlar. Buradan aslında arkadaşlar işte mesela önemli bir şirket karşımıza çıkan InvenSense. InvenSense'i tarihçesini açalım Wikipedia'dan.
Kendisinden de bakabiliriz. Şimdi tabii InvenSense yazdığınızda artık TDK'yı göreceksiniz. Çünkü bu InvenSense firması aslında arkadaşlar Amerika'da kurulmuş, 2003 yılında kurulmuş bir firma. Startup olarak kurulmuş herhalde bildiğim kadarıyla. O zaman ürettikleri teknolojinin tabii tam özelliklerini de bilmiyorum. Neden bunlar çok öne çıkıyor ama anladığım kadarıyla yani 3 ekseni birden tek bir çipte tasarlayabilmişler. Öyle bir yenilik galiba getirmişler. Ve daha çok işte bunlar optik imaj sabitleme telefonlardaki kullanılması için çeşitli ürünler geliştirmişler ve böyle ortaya çıktı. Bu firmanın ürünleri ve bayağı da aslında popülarite kazanmış. Tabii popülaritesi piyasada değil de daha çok telefon üreticileri içerisinde. Yani bu sensörleri üreten firmalar da en büyük müşterisi mobil cihaz üreticileri. Çünkü mobil cihaz üreticileri biliyorsunuz telefon ürettikleri zaman, tablet gibi cihazlar ürettikleri zaman milyon adetler de üretip satabiliyorlar. Bugün milyonlarca adet telefon satılıyor her yıl. İşte bu firmaların da müşterisi olunca tabii milyonlarca çip satın alabiliyorlar. Bakın bu firma 2016 yılında da TDK adlı bir firmaya satılıyor. Gruba satılıyor 1.3 milyar dolara. Bugün o yüzden karşımıza arattığınız zaman TDK Corporation diye çıkıyor. Şimdi niye bu firmaya baktım? Çünkü bugün işte birazcık da bu dronlara falan meraklı olan arkadaşlar bileceklerdir. Piyasada bir sürü şu anda işte sensör modülü satılıyor veya işte flight controller diye uçuş kontrol kartları satılıyor. Hemen hemen hepsinin üzerinde şu an gördüğüm bu MPU serisi sensörler var. İşte MPU 6000, 6050, 9000 böyle adlarda görebilirsiniz bunları. Hatta onu da isterseniz şöyle yapalım. Mesela MPU 6000 diyelim. Bakın zaten aratınca satış sitelerinin şeyleri çıkmaya başlıyor bende. Sizde de çıkar muhtemelen. Burada şu an bende buradakiler çıkıyor. İşte SparkFun'inkiler, farklı firmaların çıkarttıkları işte 6050. Bunlar temelde ne arkadaşlar? Mesela en çok şunu mesela görürsünüz. Ucuz bir şekilde satılan. Şu an Türkiye'de bakmıştım en son. 20-30 liralara falan satılıyor bunlar. MPU 6050. Bakın gyroskop 3 eksen. Gyroskop 3 eksende ivme ölçer sensörü bunlar. Ve bunlarla işte arkadaşlar hem SPI hem I2C protokolüyle haberleşip çalışabiliyorsunuz. Ve piyasada bunlardan çok yaygın. Tabii yine bu Çinli arkadaşların marifeti. Bu daha önce bahsetmiştim. Tam da bilmiyorum. Yani bu Çin'deki bu çiplerin bu kadar ucuz olmasının sebebi ya zamanında toplu bir şekilde alıp belki çok ucuza satabiliyorlar ya fabrikanın bir şekilde ikinci kalite kontrolden tam olarak şüpheli olarak geçen diyelim ürünleri belki alıp onları piyasaya sürüyorlar. Zaman zaman da klonluyorlar biliyorsunuz. Yani tam şeyini bilmiyorum bu çiplerdeki konuyu. Ama bayağı var bunlardan. Çünkü bu çiplerden belki bir üretim için belli firmalar üretim yaparken kullandıklarından arta kalanları belki sonra piyasaya bir şekilde vermiş olabilirler. Ve böyle satılması için. Çünkü muhtemelen bu çiplere en büyük müşterisi dediğim gibi mobil üreticiler olduğu için o üretime atıyorum işte 5 milyon çip alınıp 4 milyonu kullanıldığı zaman 1 milyon tane kalan eldekini de belki böyle piyasaya yaymış olabilirler. O konuyu tam bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlara eklesinler. Şimdi bu çipler bayağı yaygın. MPU serisi piyasada. Bakın TDK o sitesine girdiğimizde artık tabii tek ürettikleri hareket sensörleri yok. Bakın bir sürü mikrofon da üretiyorlar. MEMS mikrofonlar da var artık. İşte basınç sensörü, otomotiv için bakın bir sürü ürün yelpazesi olan bir firma. Bakın burada Solutions'a girdiğiniz zaman Motion'a girersek bizi ilgilendiren mesela şu 6 eksen, 9 eksen. Burada 6-9 eksenden kasıt arkadaşlar işte 3 eksen gyro, 3 eksen ivme ölçer olunca bunlara 6 eksen diyorlar mesela. 9 eksense bir de 3 eksen manyetometre sensörü giriyor. Manyetik alan sensörü. O da bir nevi pusula olarak bakabiliriz. Şimdi bakın burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey şu. Onu biraz söylemek istiyorum. Piyasada bu MPU'nun bir sürü şeyi o uçuş kontrol kartlarında veya bu breakout port olarak satılan ufak kartlar üzerine satılan ürünlerde görüyorsunuz 60-50'yi falan ama kendi web sitesine girdiğinizde bakın artık bu ürünleri görmüyorsunuz. Hatta o 60-50 serisinin sonraki versiyonları olan 9150 ve 9250'yi de buraya koymuşlar. Bunlar onlardan daha sonra çıkan modeller. Bakın burada not recommended for new designs. Yani aslında bir ürün tasarlayacaksanız şu an bu çipleri kullanmayın, önermiyoruz diyorlar. Çünkü bunlar eski versiyonları. Bunların artık yeni versiyonları arkadaşlar bu ICM dedikleri seriye geçti firma. Yani şunu söyleyebilirim. İşte öğrenci arkadaşlar, hobi olarak uğraşan arkadaşlar piyasada bir şekilde ucuza bu kartları bulabilirler, kullanabilirler. Ama benim tavsiyem ticari olarak bir şeyler yapıyorsanız ve yani ticari ve profesyonel bir ürün tasarlamayı planlıyorsanız belki ilk prototiplerinizi o çipleri alıp yaptınız piyasadan. Ama çok o çiplere güvenerek iş yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü bir
kalitelerinden o kadar emin olamıyoruz. 2, o çipin aynısından hadi ben 1000 tane daha bulayım dediğiniz zaman bulmakta zorlanabilirsiniz. Çünkü artık firmanın önermediği eski versiyon çipler bunlar. Hatta şu an tabii çip krizinden bahsediyoruz. Bu ayrı bir konu. Yani çip krizinden dolayı zaten bir şeyleri bulmak çok zor piyasada ama bir de ürün geliştirecekseniz her zaman şuna bakmanız lazım. Yani bu çipin şu anda firması bunu işte önümüzdeki yıllarda da sağlama garantisi veriyor mu? Çünkü firmalar bazen bunu yapıyorlar. Yani size diyorlar ki bu ürünü ben 10 sene piyasada tutma garantisi veriyorum gibi. Ama bakın kendi sitesine girdiğimizde o 60 serisi falan zaten yok, 60-50'ler falan. 92-50'ye bile diyor ki işte bu end of life. Yani artık ürün döngüsünde ömrünün sonuna gelmiş bu şeyler. Artık mesela önerdiği şey 9 eksende bu. 60-50 biraz da 6 eksen aslında. Ona bakalım. Onun muadil olanlara şu an ne öneriyor. Evet bakın burada hatta göreceğiz galiba 60-50. Evet bakın 60-50 burada var ama hangi bölümde yine? Yeni yani yeni tasarımlar için önermiyoruz bölümünde. Dolayısıyla buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ama tabii ki bunu kullananlar için hala dokümanları vesairesi buradan erişilebilir durumda. Bakın yeni tavsiye ettikleri ürünler bunlar. Tabii bunların her birini ayrı ayrı incelemek lazım. Yani yapacağınız işlere göre zaten önermiş, kullanım alanlarına göre işte Smart TV kumandalarında kullanmak, tabletler için hareket algılama gibi, augmented reality. Bakın bir sürü güzel konu geçiyor burada değil mi? İşte augmented reality burada geçiyor, robotik de geçiyor, IoT geçiyor. İşte akıllı kumandalar, akıllı televizyonlar, sanal gerçeklik. Hepsinde bakın bu MEMS sensörler ne kadar alanı olduğunu görüyoruz burada aslında. Yani çünkü hareket algıladığınız zaman bir şekilde işte bunu bir şeyi stabilize etmek için kullanabiliyorsunuz veya işte kafa hareketini de algılıyorsunuz. İşte bir sanal gerçeklik gözlüğü taktığımızda, telefonlarımızda da bahsettik, işte hareket algılamada kullanılıyor. Bunları kullanabiliyoruz. Başka bunlarla ilgili belki bakabileceğimiz şeyler. Evet, Analog Devices'ın bir sayfasını açmıştım. Bakın bir tane modeli var mesela Analog Devices'ın. IMU diye geçiyor bu galiba. Yani zaten sadece sensörler değil, belki içinde bir de işlemciyle size belli algoritmalarla bunu hareket çıkışı veren, bilgisi veren cihazlar. Bakın 172 dolar fiyatı, yani bayağı pahalı. Tabii bu fiyatı belirleyen şeyler sensörün dediğim gibi hassasiyeti, işte ölçüm hızı vesairesi hepsi olabiliyor. Bakın 85 santigrat dereceye kadar çalışıyor mesela. Yani işte bu tür özellikler, hepsine ayrı ayrı bakmak lazım. Yani sensörlerin o spesifikasyonlarını anlamak bile başka bir konu. Ee, Ama temelde çok zaten böyle videolarını falan da çok görürsünüz. Çok arkadaş zaten bununla ilgili kaynak da aslında çekmiş. Kaynaklar var. İşte 60-50 vesaire gibi sensörleri okuma. Bunlardan veri aktarma. Ben de biraz bu sensörlerden de devam edelim istedim. Çünkü zaten daha önce birazcık yaptığımız konulara dikkat ederseniz işte dronların parça parça aslında belli konularına girmiş olduk. İşte motor sürmeyi nerede gördük? İşte PWM'le brushless motor sürücüleri nasıl çalıştırabilirsiniz? Onu görmüş olduk. Şimdi biraz sensörleri incelemiş oluyoruz. Tabii sensör konusu, sensörler işin aslında giriş kapısı. Ama sensörden aldığınız bilgiden sonra alıp onu işlenmesi, işte filtreler, bunların çeşitli algoritmalarda koşturulması, bunlar bambaşka konular. Yani ben de usta çok uzman olduğum konular değil ki, uzun zamandır aslında böyle işlerle de çok uğraşmıyorum. Birazcık işte şimdi hem ben de uğraşmak istediğim için hobi olarak, hem de sizlerle de paylaşmak istediğim için bunlara tekrar dönüp bakıyorum. Şimdi bu sensörler dediğim gibi aslında ham olarak verdikleri veriler, mesela bir gyroskoptan bakalım. MEMS gyroskop diyelim. Aslında bir MEMS gyroskopun ölçtüğü şey açısal dönüş hızı diyebiliriz. Bakın bu arada bu Analog Devices gibi firmaların güzel dokümanları olur. Yine daha önce kaynak önerme videolarında bahsetmiştim. Yani bu firmaların bazı dokümanları gerçekten bir kaynak kitap gibi kullanılabilir. Bakın burada tamamen mesela bir MEMS gyroskopun nasıl çalıştığını, bu linkleri de koyarım bu arada videoların altına, bakarsınız. Yani bir işte MEMS gyroskop nasıl çalışıyor? Hangi etkiyi kullanarak? Aslında sensörlerin çalışma prensibi temelde fiziksel, fizik yasalarına dayalı olarak bir şekilde bir hareketi, ölçtükleri fiziksel büyüklük neyse, sıcaklık da olabilir, hareket olmak zorunda değil. Bunu bir şekilde alıp elektriksel bir şeye çevirmek. Bu elektriksel şeyde genelde ya elektriksel gerilime çevirirler sensörler, ya akıma çevirirler, ya da direnç değişimi olabilir. Direnç değişimini de zaten biz dolaylı yoldan bir şekilde gerilim akım değişimine çevirebiliyoruz. Burada bakın bütün bunun şeyi anlatılmış. İşte
Yani bir dönüş hareketine karşı Coriolis efekti denilen bir etkiyi kullanarak aslında çalışıyor gyroskoplar. Ve içinde görüyorsunuz, bakın burada bir yaylar vesaireler görünüyor. Gerçekten de bu çiplerin içerisinde fiziksel olarak bunlar gerçekleniyor. Yani fiziksel olarak bu yaylar, mekanik bir sistem var ama mikroelektronik düzeyde olduğu için çok ufak düzeyde bir çipin içine gömülebiliyor. Bunlar önemli teknolojiler. Tabi bazılarında bakın kapasitif etki de kullanılabiliyor. Gibi gibi. Bakın burada fotoğrafı var hatta. Biraz daha büyütelim. Görüyorsunuz o fiziksel yapılar, işte yay gibi vesaire gibi şeyler burada gösterilmiş. Ve tabi şimdi ilk başta mesela bu sensörler ilk çıktıkları zamanlarda sadece sensörün o fiziksel bir yapı ve onu da çıkışını işte alıp çeviren ufak bir analog devre gördünüz blok diyagramlarında. Bugün artık bunlar blok diyagramlar çok daha genişledi. Bakın burada gösterdiği şeyde tamamen işte içinde bakın bir sensörle beraber işte drive amplifier, burada tamamen analog bir sensörden bahsediyor tabii ki. Dikkat ederseniz burada hiç dijital bir şey yok. Amplifier'lar var işte. Bir şekilde sensörün aldığı sinyali ne diyelim daha temiz hale ve düzgün ölçekleyerek bir şekilde bize bir orantılı bir şekilde bir elektriksel sinyal veriyor bu sensör. Mesela şu an burada gösterdiği tamamen bir analog sensör. Yani sensörden çıkan bilgiyi. Bakın ama sonra tabii dijital olan sensörler ne yapıyor? Bir de içerisinde bize aldığı o filtrelenmiş analog sinyali alıp bir de dijital, kendi içinde gömülü olan analog dijital çevirici sayesinde onu bize dijital yollarla veriyor. Bu dijital yollar işte SPI, I2 gibi protokoller olabilir. Artık günümüzde çok gelişti bunlar. Yani kendi içinde kendi işlemcisi olan sensörler de var artık. Tamamen aslında bir sensörden çok akıllı sensör diyebileceğimiz, yani aldığı veriyi bir şekilde biraz da yorumlayan, filtreler çalıştıran, dijital filtreler koşturan, bununla beraber bize sonuçlar veren sistemler de çok yaygınlaştı ve ucuzladı tabii ki. Ama hep bu neden oldu? Dediğimiz gibi işte bu milyonlarca sensör kullanılmasına imkan veren bu mobil teknolojiler sayesinde bu alana yapılan yatırımlar da çok arttı ve maliyetler de düştü. Bir şeyin adeti ne kadar artarsa maliyetler zaten o kadar düşüyor. Öyle bir noktaya gelindi. İvme ölçer de benzer şekilde. Ona da bakalım biraz. Yani ivme ölçer de gyroskop benzer şekilde aslında bir ivme, 3 eksende ivme verisini alıp bir şekilde dijitale, analoğa önce sonra dijitale çeviren yapılar. Bunlar işte hepsi 3 eksen akselerometre, 3 eksen ivme ölçer bir pakete konuluyor. Bir tane çip içerisinde 6 eksen diye adlandırılıyor. Bir de bunun yanına 3 eksende manyetometre. Mesela burada çok fazla şey yok. Şuradan bakalım. Üç eksende manyetometre, yani manyetik alan ölçen sensör koyduğunuzda, ki bu ne demek manyetik alan ölçmek? Aslında pusula yapabiliriz demek. Yani 3 eksende dünyanın işte manyetik alanları ölçtüğümüz zaman da oradan da pusula bilgisi elde edebiliyoruz diyelim. İşte genelde araçların heading, kafa açısı, aynen bir pusuladan aldığımız bilgiyi aslında dijital olarak elde etmemizi sağlayan yapılar oluyor. Yine Wikipedia'da fiziksel şeyden bahsedilmiş, fiziksel çalışma yapısından. Burada pek bir fotoğraf yok, ona bakabilirdik belki. Ama diğer aynı gyroskopa benzer şekilde yine yayların bir şekilde aslında bir kütlenin yaylanmasından, o yaylanmanın değişimine elektriksel sinyale çevirmeye yarayan bir sistem. Bakın evet, buradaki güzel animasyon. Gördüğünüz gibi böyle yaylanma yapıldığında bu yaylanmanın tabii ki oranına göre bir elektriksel sinyal elde ediliyor burada. Ve bu şekilde bir ivme ölçer sensörü olabiliyor. Şimdi mesela MPU'lardan bahsettik. İşte 90-50 diyelim mesela. 3 eksenli galiba 90-50. Data sheet'ine bakalım. Blok diyagramı var, sonra bakalım. Bugün artık günümüzde ne hale geldiğini daha net görebiliriz. Az önce mesela Analog Device'ınkinde gördüğümüz analog bir sensördü. Burada var mı blok diyagram gibi, verilmiş mi bakalım. Evet. Bakın. Gördüğünüz gibi burada blok diyagramda görüyorsunuz. Her bir eksen ayrı verilmiş. X, Y, Z eksenleri, aksitometre eksenleri ve gyroskop eksenleri. Hepsi bakın bir analog dijital dönüşümle signal conditioning, yani sinyal düzeltme diyebiliriz belki. Biriminden çıktıktan sonra dijital birim var bakın burada. İşte I2C ve SPI protokollerini işleten kısımlar var. FIFO var. İşte belli alıp verilerin de bufferlandığı FIFO yapısı, first in first out. Ve bakın burada
Digital Motion Processor, yani içinde kendisine ait bir hareket yorumlama birimi var. İşlemci aslında, bu da bağımsız bir işlemci gibi düşünebiliriz. Şimdi bunlar neden konuluyor bunların içine? Aslında arkadaşlar şunun için. Dedik ya, bunlar hep telefonlar içine falan konuldukça tabii aslında hep telefonlar, hatırlarsanız işte çok büyüklerdi aslında. 90'lı yıllardaki telefonlar çok büyük ve kaba yapılardaydı. Bugün çok ufak yerlere geldiler. Yani boyut olarak çok ufaldılar. Bu ufalmayı sağlayan şeylerden bir tanesi de minyatürleşme. Yani elektronik komponentlerdeki entegrasyonun artmasıyla beraber hem daha ufak komponentlerin elde edilmesi, hem de daha önce 3-5 tane komponentin ayrı olarak yaptığı işi artık tek bir çipe indirgenmesi sayesinde oldu. O yüzden bu sensör üreticileri de telefon üreticilerinin işini kolaylaştırmak için aslında, mesela biraz da yazılım tarafını da kolaylaştırmak için, işte telefonlarda şu an ne tür algoritmalar var? İşte çeviriyoruz, algılıyor artık. Kamerayı işte stabilize etmesi için belli algoritmaların koşturulması gerekiyor. Bu üreticiler de aslında bu algoritmaların neredeyse hemen hepsini çipin içine gömerek sadece hazır çıkış sağlamak. Yani yazılımın yükünü azaltmak aslında. Yani ne bileyim, bir algoritma ile siz ivme ölçerden işte 2 tıklama, mesela tık tık yaptığımızdaki o darbeden tıklamayı algılamak için bir algoritma koşturmanız gerekecekken, bunu çiplerin içine gömüp size doğrudan işte ayarlarını yaptıktan sonra çift tıklama, tek tıklama gibi şeylerin bilgisini veren algoritmalar koşturuyor aslında bu çipler. O yüzden de işte işlerine böyle ayrı işlemciler koyabiliyorlar. Veya işte o görüntü kameraların stabilizasyonunda kullanılacak algoritmaları direkt bunların içine gömüyorlar. Tabi bu neyi sağlıyor? Hem boyut olarak bazı şeyleri ufaltabiliyor, hem de asıl uygulama yazılımlarının mobil cihazlardaki yükünü azaltıyor aslında. Hem de güç tüketimini tabi düşürüyor. Bu yüzden artık son teknoloji sensörler artık kendi içinde bir işlemci aslında. Yani hem sensör hem işlemci, hepsi bir arada yapılar. Tabi bu içindeki işlemcilerin her zaman bilgilerini herkese vermiyor bu firmalar. Bu piyasada şu an 6050'nin mesela içinde de vardı galiba böyle birim. Ama çok bununla ilgili sürücüleri görürsünüz. Genelde Arduino için yazılmış bir sürücü var mesela, meşhur. Onda DMP çalıştırıyorlar ama onu şöyle yapmış birisi zamanında, işte işlemcinin çalışırken üzerinde reverse engineering yaparak, yani tersine mühendislikle gelen giden verileri okuyarak hangi verilerin yazıldığını içine görüp bir şekilde bir driver yazmış. Herkes de o driver'ı kullanıyor şu anda. Çünkü firma bunu açık olarak piyasaya vermiyor genelde bu tür bilgileri. Bu motion prosesörün nasıl programlanacağını. Kime veriyor? Sadece işte müşterisi olduğu büyük üreticilere veriyor. Ama bugün artık biraz bunu değiştirdiler. Artık son modellerde, bu yüksek modellere geçildiğinde artık bunu açık olarak da sürücülerini kendisi de veriyor arkadaşlar. Böyle şeyler var. Bakın içinde 16 bit ADC'leri var. Yani sırf şu dönüşümleri yapmak için kendi içinde ADC'si, analog dijital çeviricisi var, işlemcisi var. O işlemci de muhtemelen 32 bitlik bir CPU, yani belki yine bir ARM Cortex olabilir. Tam bilmiyorum, burada aynısını vermiş mi onu da hatırlamıyorum. Bakın işte I2C ile haberleşebiliyorsunuz bu çiple veya SPI ile. Hatta bu çipin kendisi bir I2C master olarak davranabiliyor. Ne demek bu? Mesela bu çip 6 eksen, yani gyro ve ivme ölçer sadece var. Ama dışarıdan da bir harici manyetometre sensörü bağlayıp onu da bu işlemcinin okumasını sağlatabiliyorsunuz. Yani bu bir I2C master gibi davranabiliyor gibi özellikler. Yani çok, bakın artık kompleks şeyler haline gelmiş. Yani bir sensörden bahsediyoruz ama bakın datasheet'i 42 sayfa ki burada register'ların tablosu bile yok. Onu ayrı bir dokümanda veriyor genelde bu firma. Mesela bunu şöyle yazarsanız register manual veya register table diye yazınca çıkabilir. Register map diye geçiyor bakın. Bakın bu 55 sayfalıkta böyle bir doküman var. Hatta gizliymiş bu doküman. Yani nasıl gizli bilmiyorum. İnternete açık işte. Burada da register'ları var içerisinde. Biraz tabi bu register'lar nedir? Sensör register ne demektir falan. Bunlara belki ileriki zamanda da bakarız. Ama temelde şunu söyleyebiliriz. Nasıl işlemcileri programlarken bir register tablosu vardı. Ve ayarlarını yapmak için çeşitli çevre birimlerinin o tablodaki register'ları ayarlarını yapmaya gerekli olan değerleri yazıyorduk veya okuyorduk. Burada benzer şekilde bu sensörü bir şekilde başlangıç ayarlarını yapmak, sonra okuduğu verileri çekebilmek için çeşitli register'lara ulaşmamız gerekiyor. Bu tabloda işte hangi register'ın adresinin ne olduğu ve onun işlevinin ne olduğunu anlatan doküman. Önce tablo olarak veriyor, sonra tabii açıklama olarak da devam ediyor. Ya tabii bunların hepsinin ayrıntısına girmek zor iş. Hazır driver kullanabilirsiniz. O da bir seçenek. İşinizi görüyorsa, ya da sadece işinizi gören kısım için kendiniz yazabilirsiniz. Yani ne kadar derinlemesi ne yapacağınızla bağlı birazcık. Ona göre değişebilir. Evet, yani tabii sadece illa bu InvenSense firmasının sensörleri yok ama şu anda en meşhurlarından biri bu. İşte
Mesela ST firmasının da bayağı bir sensör. O konuda ST de bayağı yatırım yaptı son dönemde gördüğüm kadarıyla. Mesela ST firmasının da evet bakın burada işte hangi uygulama alanları için olduğundan bahsetmiş. Oradan mesela aksitometreler, işte gyroskop, e-compass, endüstriyel sensörler. Yani MEMS teknolojisi çok gelişiyor artık. Ve gittikçe de sensörlerin daha işte hassasiyeti artıyor, hızları artıyor, işte güç tüketimleri düşüyor. Endüstride de birçok kullanım var. Ne işte mesela kestirimci bakım diye bir şey var. Siz bir motorun titreşimlerini ölçüyorsunuz devamlı ve titreşimlerinde bir değişim olduğunda bu motorun belki bozulmaya yaklaştığını tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Yani ömrünün sonuna gelmeye başladığını veya işte bir şekilde arıza vereceğini önceden tespit etmeye çalışıyorsunuz. Buna kestirimci bakım deniyor. Yani daha arıza ortaya çıkmadan arızanın tahmini, zamanı tahmin etmek gibi şeyler. Yani birçok uygulama alanı var tabii. Sensörler dünyası geniş bir dünya. Burada ya da ST'nin kendi şeylerini görebilirsiniz. MEMS mikrofonlar var artık. Yaklaşım sensörü. Evet yine telefonlardaki yaklaşım sensörü. Basınç sensörleri. Yani çok uygulama alanı geniş bir konu. Sensör konusu. Evet buradaki şeyi burada keseceğim. Bundan sonra yine sensörlerle ilgili seriye devam etmeye çalışacağım. Başka videolarda